Düşün ki bir gitar tekniğini mükemmelleştirmek, tek bir notaya o kusursuz ruhu katabilmek için 15 yıl boyunca günde 8 saat parmaklarını kanatıyorsun. Ciddi bir emekten bahsediyoruz yani. Aynen öyle. Sonra bir gün algoritmik bir sistem çıkıyor ve senin o 15 yılını verdiğin hissi sadece 3 saniyelik bir metin komutuyla kusursuz bir şekilde üretiyor. İşler tam da burada sarpa sarıyor zaten. Ne yaparsın peki? Yani odamın kapısını kilitler ve teknolojiyi tamamen reddedip kendi yankı fanusuma mı çekilirim dersin? Yoksa o makinenin karşısına geçip madem bunu 3 saniyede yapabiliyorsun o zaman oturup benim asistanım olacaksın mı dersin? İşte bütün mesele bu. Merhaba öğrenen, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Hoş geldin. Eğer sen de sürekli yeni bilgilerle boğuşuyor, çağın o baş döndürücü hızına yetişmeye çalışırken diğer yandan ya bu yapay zeka gürültüsünün içinde kendi özgünlüğümü nasıl koruyacağım diye endişeleniyorsan doğru yerdesin. Kesinlikle bugünkü incelememizin asıl meselesi de bu endişenin kaynağına inmek zaten. Masamızdaki kaynaklardan biraz bahsedelim. 80'lerde ansiklopedilerle büyümüş, şimdi ise yapay zeka ile kendi dijital ikizini tasarlayan bir müzisyen ve akademisyenin Emre'nin notlarından ve röportaj kayıtlarından oluşuyor elimizdeki materyaller. Ve bu metinleri incelerken amacımız sadece yapay zeka müziği nasıl değiştiriyor gibi basit bir soruya yanıt bulmak değil. Değil, evet. Çok daha derin bir şey arıyoruz. Aynen öyle. Bizim asıl aradığımız şey bu teknolojinin insan olmayı, emek vermeyi ve en önemlisi öğrenme sürecini temelden nasıl yeniden tanımladığı. O halde bu hikayeyi en başından, o büyük zihniyet kırılmasından alalım diyorum. Yazarımızın geçmişi aslında birçoğumuzun bilgiyle kurduğu o ilk ilişkiye dayanıyor. Ansiklopedi dönemine yani. 80'lerde doğmuş bir çocuk düşün, evde cilt cilt ansiklopediler var. O dönemde bir şeyi öğrenmek ciddi bir kas gücü gerektiriyor. Öyleydi gerçekten. Kütüphaneye git, doğru cildi bul, sayfaları karıştır. Yani bilgiye ulaşmak çok zor ama o bilgiye ulaştığındaki güven ve tatmin hissi devasa boyutta oluyor. Çünkü bilginin fiziksel bir ağırlığı ve bir bedeli vardı o zamanlar. Sürtünme çok yüksekti. Sürtünme meselesi çok kritik burada. Tabii. Bu durum öğrenmenin ritmini yavaşlatıyordu belki ama bilginin içselleştirilmesine, hafızaya tam anlamıyla kazınmasını sağlıyordu. İnsan emek verdiği şeyi kolay unutmuyor sonuçta. Kesinlikle öyle. Ve sonra günümüze sıçrıyoruz. Yapay zeka bir anda hayatımızın ortasına düşüyor. Yazarımız da o ilk hevesle bu yeni teknolojiye sarılıyor. Ama sonuç devasa bir hüsran oluyor başlangıçta. Aynen. Yanlış cevaplar alıyor, sistemin tutarsızlıklarıyla karşılaşıyor, o yapay zekanın meşhur halüsinasyonlarına maruz kalıyor. Hatta bir noktada bıkıp kullanmayı tamamen bırakıyor. Aslında toplumun çok büyük bir kesiminin yaşadığı o ilk hayal kırıklığı evresi bu. Hani bu teknoloji daha hazır değil, çok abartılıyor deyip defteri kapatma anı. Ama yazarımız o defteri kapalı tutmuyor. Kaynaklarda gördüğümüz en kritik analitik sıçrama tam bu noktada yaşanıyor bence. Evet, orada kendi kendine çok doğru bir soru soruyor. Diyor ki, belki de sorun yapay zekanın yetersizliğinde değil, benim ondan bir şeyler isteme biçimimdedir. Şimdi bunu biraz açalım çünkü burada inanılmaz bir zihniyet değişimi var. Bu bana hep neyi hatırlatıyor biliyor musun? Sanki dünyanın en zeki, tüm kütüphaneleri yutmuş ama daha önce hiçbir ofiste çalışmamış, bağlamdan tamamen kopuk bir asistanı işe almışsın. Çok iyi bir analoji bu. Ona sadece bana güzel bir rapor yaz diyorsun, o da sana alakasız upuzun bir metin getirince adama sinirleniyorsun. Oysa hata asistanda değil, sen ona kimin için yazacağını, hangi tonda yazması gerektiğini söylemedin ki. Hedefin ne olduğunu bile bilmiyor asistan. Peki yazarımız bu iletişimsizliği nasıl aşıyor dersin? Çok radikal bir hamle yapıyor orada. Yapay zekaya dönüp şunu yazıyor, ben seni anlamıyorum. Seni doğru kullanabilmem ve anlamam için bana 12 haftalık bir eğitim programı tasarlar mısın diyor. Yani kendi öğrenme sürecini öğrenemediği şeyin kendisine tasarlatıyor. İnanılmaz bir zeka örneği. Kesinlikle bu aslında basit bir prompt yani komut yazma becerisinden çok daha fazlası. Bu kaynakta bahsedilen vibe coding dediğimiz kavrama geçişin tam olarak ilk adımı. Vibe coding mi? Bu tam olarak nasıl işliyor peki? Yani ekrandaki o siyah terminale kod yazmaktan farkı ne bunun? Şöyle düşün, vibe coding, kod yazmayı hiç bilmeden yapay zekaya sadece niyetini, ulaşmak istediğin hedefi veya kurmak istediğin sistemin hissiyatını doğal bir dille anlatmak demek. Hissiyatını anlatmak. İlginç. Mesela diyorsun ki, bana öyle bir çalışma programı yaz ki, sabahları sadece yaratıcı düşünmeye vaktim kalsın ve teknik işleri öğleden sonraya atsın. Yapay zekada arka planda bunu algoritmaya mı döküyor? Aynen öyle. O hedefe ulaşacak algoritmik yapıyı, takvimi veya kodu senin yerine inşa ediyor. Sen sadece süreci yönlendiren bir küratör oluyorsun bu sistemde. Anlıyorum. Yani mutfakta soğan doğrayan aşçı yamağı değil, menüyü tasarlayan şef oluyorsun bir nevi. Bu harika bir benzetme oldu. Kaynakta Profesör Doktor Derya Unutmaz'ın bir kavramı var, 3I döngüsü diye. Bu da tam bu şeflik rolüyle ilgili aslında. Nedir o 3I? İngilizce kelimelerin baş harflerinden geliyor. Innovation yani yenilik, iteration yani yenileme ve improvement yani iyileştirme. Sürekli bir gelişim döngüsü yani. Tabii. Geçmişte bir insan yeni bir beceri edindiğinde tamam artık güncellendim der ve o bilgiyle yıllarca idare ederdi.
Ama şimdi öyle değil. Kesinlikle değil. Yazarımız yapay zeka ile kurduğu bu vibe coding ilişkisi ve sürekli iterasyon sayesinde artık her 15 günde bir zihinsel olarak yeni bir Emre'ye dönüştüğünü hissediyor. 15 günde bir güncellenen bir zihin. Vay canına. Yapay zeka bizi sadece işleri daha hızlı yapmamız için itmiyor, olayları nasıl yapılandırdığımızı ve nasıl düşündüğümüzü kökten yeniden programlıyor. Ya 15 günde bir güncellenen bireysel bir zihin fikri gerçekten büyüleyici. Peki ama işin rengi bu bireysel laboratuvardan çıkıp da kurumsal bir yapıya girdiğinde nasıl değişiyor? O kısım biraz daha çetrefilli tabii. Yani yazarımız bir konservatuvar hocası sonuçta. Yüzyıllardır süregelen usta-çırak ilişkisine dayanan, hocanın dediğim dedik olduğu muhafazakar bir eğitim geleneğinden bahsediyoruz. Evet, değişime çok kapalı bir yapı. Bu kadar hızlı güncellenen algoritmik bir zihniyet, o kalın ve geleneksel konservatuvar duvarlarından içeri nasıl sızabilir ki? İşte burası çok sancılı ama bir o kadar da devrimsel bir geçiş aşaması. Geleneksel müzik eğitiminde merkez her zaman hocadır bilirsin. Hoca bilgiyi elinde tutar, öğrenci de o bilgiyi ondan almaya çalışır. Burada bir parantez açıp seni biraz zorlamak istiyorum. Tabii, buyur. Müzik dediğimiz şey matematiksel bir formül değil ki, son derece soyut, tamamen hocanın o anki hissini, ruhunu, esere kattığı o eşsiz anlamı öğrenciye aktarmasıyla ilgili bir süreç değil mi bu? Öyle, sanatın doğası bu. O zaman hocayla öğrenci arasında soğuk, analitik bir makine sokmak, o sanatın sihrini, o usta-çırak bağını tamamen ruhsuzlaştırmak olmaz mı sence? Geleneksel kurumların ilk refleksi tam da bu anlattığın korku üzerinden şekilleniyor zaten. O sihir bozulacak korkusu. Çok haklı bir korku ama bence. Haklı görünebilir ama yazarımızın yaklaşımı çok farklı burada. Kendisi Bilkent mezunu ve 2016'dan beri uzaktan gitar eğitimi, yani akadema projesi üzerine ciddi bir tecrübesi var. Uzaktan eğitim tecrübesi ona farklı bir vizyon katmış olmalı. Kesinlikle. O yapay zekayı hocanın yerine geçecek bir tehdit olarak konumlandırmıyor hiçbir zaman. Aksine bu aracı bir simültane çevirmen olarak görüyor. Simültane çevirmen mi? Hocanın ruhunu öğrencinin diline mi çeviriyor yani makine? Bir bakıma evet ama asıl mesele aradaki o sürtünmeyi ortadan kaldırması. Düşün, hoca alanında bir deha olabilir ama ders esnasında iletişim o kadar da pürüzsüz değildir her zaman. Doğru, insan faktörü devreye giriyor. Öğrencinin egosu devreye girer, bunu anlamadım demeye utanır ya da hocanın o gün canı sıkkındır, tahammülü azdır. Psikolojik bariyerler bilginin akışını keser bir anda. Yapay zekada işte hocayla öğrenci arasındaki bu görünmez duvarları yıkan bir katman oluyor, öyle mi? Aynen öyle. Öğrencinin anlamadığı veya defalarca sormaya çekindiği bir konuyu onu asla yargılamadan sonsuz bir sabırla anlatan bir köprü düşün. Yargılamayan, bıkmayan, sonsuz sabırlı bir köprü gerçekten eğitim bilimlerinde bundan daha lüks bir şey düşünülemez bence. Öğrencinin kendi hızına ve anlama biçimine göre yeniden ve yeniden anlatıyor bir de. Ve kaynaklarda gördüğüm kadarıyla bu köprünün asıl inşa edildiği yer şu meşhur 168 saat matematiği. Bu tespit beni benden aldı. Çok çarpıcı bir matematik o. Yazar diyor ki bir hafta 168 saat. Biz konservatuvarda öğrenciyle haftada en fazla 2 saat yüz yüze ders yapıyoruz. Peki geriye kalan o devasa 166 saatte bu öğrenci ne yapıyor? Çoğunlukla evde yalnız başına pratik yapıyor, kayboluyor, yanlış alışkanlıklar ediniyor ve en kötüsü motivasyonunu kaybediyor. İşte tam o karanlık 166 saatte öğrenci enstrümanıyla baş başayken yapay zeka destekli o dijital ikiz, o kişiselleştirilmiş tutor devreye giriyor. Seni azarlamıyor, not vermiyor sana. Eğitim ve ispeleleme yani scaffolding ve ters yüz öğrenme yani flip learning dedikleri mekanizmaların vücut bulmuş hali bu aslında. İskeleleme mekanizmasını dinleyicimiz için biraz daha açabilir miyiz? Nasıl düşünmek lazım bunu? Şöyle düşünmek lazım, bir binayı inşa ederken önce dışına geçici bir iskele kurarsın, bina kendi ayakta durabilecek güce eriştiğinde de o iskeleyi çekip alırsın. Çok mantıklı. Yapay zeka da işte o iskele oluyor. Kesinlikle. Yapay zeka, öğrenci evde tek başına o zorlu eseri çalışırken ona bu iskeleyi sunuyor. Parçaları bölüyor, yavaşlatıyor, analitik olarak anlatıyor. Öğrenci derse geldiğinde de o mekanik öğrenme evresini çoktan aşmış oluyor böylece. Aynen öyle. Böylece hocayla geçirilen o kıymetli 2 saat teknik hataları düzeltmekle değil, eserin ruhunu, felsefesini ve yorumunu konuşmakla geçiyor. Bu sadece müzik öğrencisi için geçerli değil bence. Kendi iş hayatını düşün. Öğrenen, haftalık 40 saatlik mesainin ne kadarını tek başına bir ekranda çözemediğin bir soruna bakarak geçiriyorsun? Ya da yöneticinden geri bildirim bekleyerek. Aynen. Veya bunu sorarsam acaba aptal görünür müyüm diye düşünerek heba ettiğin o saatler. İşte yapay zeka, o yalnız saatlerindeki yargılamayan yöneticin, o omuzundaki destekleyici el oluyor. Bu çok doğru bir genişletme oldu. İşi sadece eğitimle veya müzikle sınırlı tutamayız tabii ki. Ama eğitim sorununu bu iskeleleme yöntemiyle çözdük diyelim. Peki ya üretim aşamasına
geçtiğimizde ne olacak diyorsun? Evet, eğer bir yapay zeka bugün birkaç saniyede harika bir senfoni besteleyebiliyorsa, muazzam bir altyapı üretebiliyorsa, sahnede çalan o insan yorumcunun amacı ne kalıyor geriye? Neden o kadar acı çekip yorumcu olmaya çalışsın ki bir insan? Madem makine kusursuz, ben neden varım sendromu başlıyor orada. Ya yazarımız burada dinleyiciyi gerçekten kalbinden vuracak çok güçlü bir metafor kullanıyor bence. Tabağın iki yüzü metaforu. Çok sevdiğim bir metafordur o. Bir yanda mağazadan aldığın fabrikada seri üretimle basılmış bir tabak var. İşlevsel mi? Kesinlikle. Çorbayı içine koyarsın ve içersin. Ama diğer yanda bir seramik sanatçısının haftalarca çamurla boğuşarak yaptığı tabak var. Fırının ateşini ayarlayarak yaptığı, üzerinde sanatçının parmak izlerini taşıyan o el yapımı seramik tabak. O tabak sadece işlevsel değildir. O tabak bir anlam taşır. Onu vitrine koyarsın, ona bakıp bir hikaye hissedersin. İşlev ve anlam. Fabrika çıkışı üretim ve insan üretimi arasındaki fark bu. Yapay zekanın anlık olarak ürettiği o kusursuz müzikler işte o fabrika tabağıdır. Bir YouTube videosunun arkasına koyarsın, asansörde çalarsın, işini mükemmel görür. Ama insanın bedeniyle, emeğiyle ürettiği müzik seramik tabaktır. Arkasındaki o devasa duygu katmanıyla anlam üretir çünkü. Notepad LM gibi yapay zeka araçlarının akademik ve sanatsal eğitimdeki mekanizması da tam olarak bu anlam arayışına hizmet ediyor aslında. Sadece uzun metinleri özetleyen bir araç değil yani. Kesinlikle değil. Öğrenci çalacağı bir Beethoven sonatının notalarını, o dönemin sosyolojik tarihini, bestecinin kişisel mektuplarını bu araca yüklüyor mesela. Ritmik analiz makalelerini falan da ekliyor herhalde. Sistem bu farklı disiplinleri sentezleyip öğrencinin önüne devasa bir bağlam haritası çıkarıyor. Yani öğrenci hocanın karşısına sadece bu notayı doğru bastım diyerek değil, benim bu eserle ilgili felsefi bir yorumum var diyerek geliyor. Şunu netleştirelim, yapay zeka insan yerine düşünmüyor burada. İnsanın düşünmesi için gereken o devasa araştırma ve organize etme ameliliğini üstleniyor sadece. Doğru. Çok spesifik bir örnek var hani. Lisansüstü seviyede 14 ayda 2 proje ve 9 makale öğretilmiş. Normal şartlarda akademi için bu akıl almaz bir hızdır gerçekten. Ama dur, burada benim ciddi bir itirazım var. 14 ayda 9 makale üretmek sadece akademik dünyayı yeni bir bilgi çöplüğüne, bir gürültüye boğmak anlamına gelmez mi? Bu endişeni anlıyorum. Eğer yapay zeka makale yazımını bu kadar hızlandırıyorsa, o 9 makaleyi kim okuyacak? Nicelik niteliği öldürmüyor mu sence de? Bu harika bir şüphe. Ve asıl tartışılması gereken yer de burası bence. O 9 makale yapay zeka tarafından baştan sona yazılmıyor sonuçta. Nasıl yani? O ameleliği makine yapmıyor muydu? Yapıyor ama yapay zeka burada bir bilişsel dış iskelet görevi görüyor sadece. Literatür taramasını, veri organizasyonunu ve yapısal kurguyu hızlandırıyor. Anladım. İnsan araştırmacı o gürültü içinde kaybolmak yerine enerjisini asıl noktaya saklıyor. Aynen, sadece makalenin hipotezine, o makalenin bilim dünyasına katacağı o özgün anlama odaklanıyor. Makine işlevi yerine getiriyor, insan ise anlamı yaratıyor. Anlamı bedeniyle, zihniyle üretiyor insan. O halde eğer makine işlevi kusursuz organizasyonu hallediyorsa, işi o fiziksel mekana, seyircinin önüne taşıyalım diyorum. Sahnede işler değişiyor tabii. Her şeyin dijital ortamda saniyeler içinde hatasızlaştığı bir dünyada, akşam evden çıkıp trafiği çekip bir salona gidip canlı bir performans izlemenin ne mantığı kalıyor ki? Kusursuzluğu evimde kulaklığımla da dinleyebilirim sonuçta. Çünkü sahnede aradığımız şey kusursuzluk değil aslında. Canlı performansın varoluşsal değeri tam da o barındırdığı risktedir. Risk mi? Yani hata yapma ihtimali mi bizi o salona çekiyor diyorsun? Ta kendisi. Yazarımız bunu kendi uzmanlığı olan klasik gitar üzerinden muazzam bir şekilde anatomize ediyor kaynakta. Gitar çalmak sadece bir nota frekansını tutturmak değildir, değil mi? Evet, teli çeken tırnağın o anki mikroskobik açısıdır, sağ elin zamanlamasıdır, bedenin duruşu, kas hafızasının o anki gerilimidir. Hatta sanatçının o saniyedeki nefes alışverişinin ritmidir belki de. Bu tamamen biyolojik ve bedensel bir süreç. Yapay zeka bir ses dalgasını kusursuzca taklit edebilir ama sahnede terleyen, yorulan ve o anlık baskı altında karar veren bir bedenin kırılganlığını taklit edemez. Yazarın metnindeki o müthiş benzetme geliyor aklıma hemen. İp üstünde yürüyen bir cambazı izlemek. Aynen öyle. Cambazı ipin karşı tarafına geçtiği için izlemeyiz biz. Düşme ihtimali olduğu için nefesimizi tutarak izleriz. Seyirci o salona makine gibi kusursuz bir ses duymak için gitmez. O insanın risk alışını, bedeni üzerinden süzülen o fiziksel ve ruhsal anlamı görmek için gider. Yani dijital dünyada mükemmellik sıradanlaştıkça, insan bedeniyle sahnede var olmak, o kırılganlık çok daha lüks ve paha biçilemez bir değere dönüşecek. İnsanın biyolojik kırılganlığının aslında onun en büyük gücü olması. Harika bir paradoks. Peki, eğer sahnede aradığımız şey bu bedensel anlam üretimi ise, yarının sanatçısını nasıl eğiteceğiz biz? Onu hala o eski, penceresiz odalara kapatıp saatlerce metronomla yarışarak mı yetiştirmeliyiz sence? Hayır, tabii ki. Yazarın konservatuar 2.0 diyerek tanımladığı vizyonda tam bu soruna bir cevap arıyor zaten. Eğitimi o kalın binaların dışına çıkarmak falan. Aynen, fırsat eşitliğini sağlamak. Geleneksel usta-çırak ilişkisini reddetmeden, onu uzaktan eğitimin, veri analizinin ve yapay zekanın gücüyle harmanlayan bir model bu. Taşra'daki bir öğrencinin metropolden aynı anlık geri bildirim döngüsüne girebilmesi demek bu. Çok kıymetli.
Ve bu eğitim modelinin merkezinde de çok katmanlı sanatçı yatıyor. Yani ben sadece gitarımı çalarım, gerisine karışmam devri bitti artık. Kesinlikle bitti. Yazar sanatçının donanımını ikiye ayırıyor orada. İç donanım ve dış donanım. Nedir bu ikisi arasındaki fark? İç donanım tamamen insana ait olan yer. Estetik anlayışın, duygun, yorumlama gücün ve sezgilerin. Makinanın giremediği o kutsal alan diyebiliriz. Peki ya dış donanım? O neresi oluyor? Dış donanım ise ses kayıt teknolojilerini anlamak, kendi üretiminin görsel veya yazılı içeriğini kurgulayabilmek, dijital platformların algoritmalarını bilmek ve yapay zeka asistanlarını yönetebilmektir. O devasa evrimi görüyorum öğrenen. Eskiden emek neydi? Bir bilginin, bir notanın peşinden kütüphanelerde toz yutmaktı. Aylarını harcamakta o bilgi için. Şimdi bilgi sadece 3 saniye uzağında. Peki o zaman bugünün emeği ne olacak? Bugünün emeği o milyarlarca algoritmanın sonsuz ihtimalin ve her gün yüzümüze çarpan şunu izle, buna tıkla baskısının içinde kendi imzanı kaybetmemek. Yapay zekanın önüne serdiği binlerce harika seçenek arasından hayır, benim estetiğim, benim ruhum bu diyerek o filtrelemeyi yapabilmek asıl mesele. Asıl ustalık, asıl yorucu emek artık aramakta değil öğrenen. O gürültünün içinde seçmek ve küratörlük yapmakta. Bütün o teknolojik gürültünün ortasında kendi insani merkezini sabit tutabilmek, işte bilgelik bugün burada yatıyor. Çok doğru. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, matbaa veya sanayi devrimi insanlığı nasıl yok etmediyse ve sadece konumumuzu değiştirdiyse yapay zeka da bunu yapıyor aslında. Bizim yerimizi almak için değil yani. Hayır, bizi sadece o sıkıcı işlevlerden kurtarıp asıl potansiyelimize, asıl anlam üretme merkezimize itmek için var. Herkesin yapay zeka uzmanı olması gerekmiyor. Ama eğer bir vizyonun varsa, Bir sanatın ya da iş hayatında kurmak istediğin bir hayalin varsa, bu aracı kendi organik hedeflerine hizmet eden devasa bir kaldıraca dönüştürebilirsin. işte bütün bu derinlemesine incelemenin özeti tam olarak bu. Öğrenen, eğer başlarken içinde yapay zeka benim özgünlüğümü elimden mi alacak diye bir korku vardıysa, umarım o fabrika tabağıyla seramik tabak arasındaki fark sana kendi değerini hatırlatmıştır. Umarım hatırlatmıştır. Bakmak istiyorum. Nedir o soru? Tüm bölüm boyunca yapay zekanın hayatımızdaki işlevsel ameliyeliği devraldığından, o kusursuz fabrika tabağını ürettiğinden bahsettik. Sürtünmeyi sıfıra indiriyor, her şeyi pürüzsüzleştiriyor. Evet, bunu konuştuk. Peki, eğer günün birinde bu dijital asistanlar, iş hayatımızdan tut da sanatımıza, günlük planlarımızdan yazışmalarımıza kadar her şeyi ama her şeyi sıfır hatayla, mükemmel bir şekilde hallederse, sırf o ip üstündeki cambazın hissettiği riski, o terlemeyi ve bedenselliği yeniden yaşayabilmek için, yani kısacası sırf yeniden insan olduğumuzu hissedebilmek için, Kendi inşa ettiğimiz bu kusursuz dijital dünyalara, o harika algoritmalarımıza yapay hatalar ve bilinçli sürtünmeler programlamak zorunda kalacak mıyız? insanlık kendi yarattığı mükemmellikten kaçmak için yeniden kusura mı aşık olacak? Bölümün başında Emre'nin yapay zekaya "seni anlamıyorum, bana seni öğretecek bir program yap" dediğinden bahsettik. Peki ya sen, öğrenen, kendi hayatında korktuğun, yüzleşmekten kaçtığın hangi bilinmezi doğrudan o bilinmezin kendisine sorarak bir öğrenme nesnesine dönüştürebilirsin? Belki de ilk adım o korkunun tam karşısına geçip "bana kendini anlat" demektir. Bunu bir düşün. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Bizi dinlediğin için teşekkürler.